Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Ve efendim geçen hafta İran'ı konuştuk. Özellikle İran'da neler oluyor kısmından bahsettik. Bugün de Çin özelinde konuşalım istiyorum. Çin'de neler oluyor? Çin'den gelen ciddi haberler de söz konusu. Orta Doğu'dan gelen haberler söz konusu. Ve bildiğiniz üzere Türkiye'nin başlatmış olduğu sınır ötesi operasyon neticesinde Türkiye'ye bir saldırı şeklinde bir füzenin isabet etmesi neticesinde orada can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Ben buradan bir kez daha hayatını kaybedenlere başsağlığı temennilerimizi diliyorum. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennilerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ve tüm Türk milletinin, ulusumuzun ve bizlerin başı sağ olsun diyoruz efendim. Buradan da görüldüğü üzere Orta Doğu'da ciddi bir denge değişikliği söz konusu ve Türkiye'de bu oyunun her fırsatta söylüyorum bir parçası ve artık birçok masada, her masada hemen hemen varız denilebilir. Türkiye'yi ayrıca konuşacağız. Bugün Çin'i konuşalım istiyorum. Orta Doğu'da, özellikle Asya Pasifik'te neler oluyor, Çin'de neler oluyor? Bugün bunlardan bahsedelim. Ve bugün itibariyle özellikle o bölgeyi incelediğimizde, Asya Pasifik ve Çin'i incelediğimizde Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları ve Tayvan'a uyguladığı baskı, o taciz eylemleri halen daha devam ediyor ve hafızamızı biraz güçlendirelim efendim. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ne birçok yorumcu, birçok stratejist büyük bir yenilgi olarak algıladı ve bu minvalde yorumlar yaptı. Ben böyle olmadığını düşünüyorum demiştim o süreçte de. Aynı şekilde bugün de aynı şekilde bunun böyle olmadığını, evet, ABD'nin oradan çekilmesi, o uçakta insanların e, askıda kalarak düşmesi, o fotoğraf, evet, ABD'nin açısından bir fiyasko denilebilirdi o fotoğraf için. Yalnız bu bir yenilgi midir ABD açısından? Bu konu tartışmalı bir konudur. Çünkü ABD'nin çekilmesinin temelinde aslında bir noktada da amacına ulaşmış olarak çekildi. Yani Afganistan'ı ve o bölgeyi istikrarsızlaştırarak çekildi. Yani Asya Pasifik dediğimiz coğrafya bir noktada da istikrarsızlaştırıldı. Gelelim bu tarafa doğru. Rusya'nın Ukrayna savaşı, İran'ın karışması, ki İran'da bir rejim değişikliği olacağını düşünüyorum demiştim geçen hafta. Yani öngörüm bu şekilde en azından. Rusya'nın Ukrayna savaşı ayrıca konuşulması gereken bir konu. O bölgenin bir güç dengeleri açısından da ABD'nin o bölgede kurguladığı oyunlar açısından da bir istikrarsızlaştırmaya sebebiyet vermiştir. Bu apaçık bir şekilde görülüyor ki keza Afganistan'ın istikrarsızlaştırılması Çin'in bir kuşak bir yol projesini de zora sokmuştur, güçleştirmiştir ki özellikle pandemi öncesinde den başlayan bir süreçte var. ABD-Çin arasında bir ekonomik savaş da var. Dünyanın dengesi açısından da ciddi bir ekonomik buhran söz konusu, bu ülkeleri zorluyor. Geçen hafta söyledim. Yani her ülke hemen hemen bu büyük ekonomik buhrandan etkileniyor, etkilenmeye de devam edecek demiştik. Bu bağlamda efendim özellikle Asya Pasifik'in istikrarsızlaştırılması, pandemi öncesinde Amerika-Çin arasında başlayan ekonomik savaş, bütün bunları yan yana koyduğumuzda aslında güç dengelerinin bir o tarafa bir bu tarafa geçtiğini de gözlemlemek mümkün. Pandemi öncesinde güç Çin'den yanayken, yani güç aslında Çin'in elindeyken, o bölgeyi ciddi manada konsolide altında tutarken bugün geldiğimiz noktada aslında denge, yani
şartlar diyelim ABD tarafına geçmiş durumda. O da aslında Asya Pasifik bölgesinin istikrarsızlaştırılmasının neticesinde o denge değişti. Bir taraftan Çin ABD ile olan ekonomik mücadelesini veriyor. Öte taraftan dünya ekonomik krizinin ciddi anlamda baskısı altında. O baskıyı hissediyor Çin kendi içerisinde. Diğer taraftan dünyada yaşanan o ekonomik buhran, evet Çin bakıldığı zaman üretimin merkezi, birçok ülke aslında üretimi orada yapıyordu. Yalnız o bölgenin istikrarsızlaştırılmasının neticesinde üretim de farklı ülke ve bölgelere kaymaya başladı aslında. Dolayısıyla o dünya ekonomik krizini de Çin kendi içerisinde hissediyor. Yine aynı şekilde 2022'nin ilk çeyreğinde güç Çin'den yanayken, güç Çin'in elindeyken bugün geldiğimiz noktada aslında Amerika bir noktada da o bölgedeki gücünü konsolide etmeye çalışıyor denilebilir efendim. Yine benzer şekilde Çin sadece tek başına o bölgede güçlüydü denilemez. Aynı şekilde İran ve Rusya da o bölgede Çin'in gücüne güç katan temel ülkeler arasında yer alıyordu denilebilir. Yani Rusya'nın, İran'ın ve Çin'in ekonomik bağları var. Sosyal bağları var. Özellikle İran ve Rusya kendi içerisinde ciddi kronik bağlarla birbirlerine bağlanmış durumda. Yani bu aslında tek başına bir denge unsuru değil. Orayı topluca düşünmek zorundayız ki doğru bir analiz yapabilelim. İşte yani ABD orada yenildi, yenilgiye uğradı tezi bana çok mantıklı gelmiyor. ABD yenilse de aslında yenilmiş gibi görünse de bir noktada aslında amacına ulaştı. Bu tek başına ABD'nin oynadığı bir oyun, bir rol, bir misyon dur da denilemez. Çünkü bir taraftan da Orta Doğu'da zaten dengelerin değişeceği bir gerçeklikti. Özellikle kendi içerisinde aslında o bölge kendi içerisinde bir sorunsalı da barındırıyordu. Yani e, bir ülke üzerinde veya bir olay üzerinde doğrudan bir oyun kurgulayamazsınız. Bakın her şeyi dış güçler, her şeyi emperyalizme dayamak işte bu noktada hatalı bir bakış açısı oluyor maalesef. Çok yanlış da bir bakış açısı bu. Kendi içinizde şayet bir açık verdiğiniz anda satranç oynadığınızı düşünün. Bir açık verdiğiniz anda karşı tarafın hamlesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bir doğa kuralıdır aslında. Bir tarihsel kuraldır da aynı zamanda. Nitekim de İran'ın, Rusya'nın kendi içerisinde yapmış oldukları politikalar, izlemiş oldukları politikalar da aslında bir noktada konuyu buraya getirmiş durumda. İşte o yardımlaşma, dayanışma altı zemine bu olaylar neticesinde herkesin kendi içerisindeki sorunlara dönmesine de vesile oldu. Yani Rusya şu anda Ukrayna kriziyle uğraşıyor. Avrupa'nın orada uyguladığı ekonomik baskıyla uğraşıyor. Aynı şekilde Rusya, dünyaya, Türkiye üzerinden de yapılan hamleler vardı. Ayrıca konuşulması gereken gazı kesti. Dolayısıyla Rusya'da Avrupa'ya bir ambargo uyguluyor. Keza İran kendi içerisindeki sorunlarla boğuşmaya başladığı için aslında her devlet kendi içerisine dönmüş durumda. Bu da Çin'i bir noktada yalnızlaştırdı. Bir taraftan da yalnız bir Çin'le ve kendi içerisindeki o ekonomik buhranla boğuşuyor denilebilir ki bu ekonomik buhran dünya ekonomik buhranıydı ve tüm ülkeleri de aynı şekilde etkiledi.
Çin'den gelen haberler ve özellikle Çin'de ticaret yapan fabrikası olan arkadaşlarımla sohbet ettiğimde, oraya gidip gelen arkadaşlarımla sohbet ettiğimde e, dünya ekonomik krizinin Çin'e de çok ciddi manada etkilediği, etkilerini gördüklerini ifade ediyorlar. Özellikle Çin'deki bu ekonomik krizin pek iç açıcı olmadığını ifade ediyorlar. Halkın büyük bir kesiminin kıtlıkla, hatta bölge bölge orada Çin'de bölgeler söz konusu, bölge bölgeye açlıkla mücadele edildiğini de ifade ediyorlar. Çin bir taraftan salgının etkileriyle mücadele ederken bir taraftan da ekonomik krizin etkileriyle ciddi manada mücadele ediyor. İlaveten Çin'de çok ciddi bir emlak krizinin olduğunu ifade ediyorlar. Yine aynı şekilde Çin kamu bankalarının Türkiye benzeri, Türkiye'de de bu yöntem uygulanmıştı. Dolar bozdurarak doları düşürme politikası bizde de benzeri uygulanmıştı. Çin'de özellikle kamu bankalarının 2 trilyon dolara yakın bir rezervi, dolar rezervini bozdurduğu Bloomberg tarafından da teyit edilmiş bir bilgidir. Yine benzer şekilde Bloomberg haberlerine göre özellikle yılın son 9 ayında ciddi bir bütçe açığının olduğu ifade ediliyor. Çin'de 7,16 trilyon yuan, bu da 980 milyar dolar seviyesine tekabül ediyor. Ciddi bir bütçe açığının olduğu ifade ediliyor. Yani bütçe açığı 980 trilyon dolar civarına kadar yükseldi. Üstüne üstlük dünyanın üretim merkezi olmasına rağmen bu ekonomik krizi bu kadar ciddi manada hissediyor. Ki ben şunu her fırsatta söylüyorum. Dünya ciddi bir ekonomik buhranla mücadele ediyor. Sadece biz değil, bütün dünyada çok ciddi bir ekonomik buhran söz konusu. Bunu detaylandırmıştık geçmişte. Daha da detaylandırırız. Bu süreci, Türkiye'yi etkilerini de ayrıca konuşuruz. Yalnız dünya genelinde çok ciddi bir ekonomik krizin ve buhranın olduğu bir gerçek. 2023'e kadar, 23'ün sonlarına kadar ben bu buhranın devam edeceğini düşünüyorum. Dünya aslında ekonomik anlamda çok ciddi bir sınav veriyor. Dolayısıyla bu ekonomik krizin etkileri vatandaşın üzerine yük olarak yüklenmeye başladığı andan itibaren halklar, vatandaşlar, ülkelerin yurttaşları kendi içerisinde kaynamaya başladılar ki keza İran. İran'da sesler bayağı ciddi manada dünya gündemine oturacak şekilde yükseldi. Rusya'da keza çok yükselmese bile orada da insanların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ulaşamamaları Rus vatandaşlarını da seslerini yükseltmeye başladıklarını orada da gözlemlemek mümkün. Keza Çin. Çin'de de aynı şekilde vatandaşların seslerinin yavaş yavaş yükseldiğine şahit oluyoruz. Bu aslında işte orada dengelerin değişmesi, Asya Pasifik coğrafyasının ve Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılması, üzerine dünya ekonomik krizinin baskılayıcı o ruhunun hissedilmesi, bütün bunları yan yana koyduğumuzda aslında ülkelerin de yeni yönetim biçimleri ve yeni oluşumlarla karşımıza çıkacağının da bir göstergesidir. Özellikle Çin'de hissedilen bu ekonomik baskı, çevresel faktörlerin etkilenmesi, o bölgenin istikrarsızlaştırılması Çin'in 3'e bölünmesiyle sonuçlanacağını iddia ediyorum efendim. Bu durum, o bölgede yaşanan bütün bunları yan yana koyduğumuzda Çin'in bölünmesini hızlandıracaktır.
yakın tarihte biz Çin'in 3'e bölündüğüne şahit olacağız efendim. Ve bu bölünme neticesinde efendim Çin'den 3 devlet oluşacak, çıkacak. 3 devletten oluşacak. Ben bunların yönetim biçimlerinin hazır olduğunu da söylemiştim. Birincisi Çin'in ana merkezi olan Wuhan merkezli kraliyet Çin karşımıza çıkacak devlet olarak. Wuhan Çin'in en büyük, ekonomik anlamda en gelişmiş, tarihsel anlamda en eski, en stratejik konuma sahip olan şehri. Wuhan aynı zamanda İngiliz sermayesini de bünyesinde barındıran büyük bir şehir. Çok fazla İngiliz sermayesini orada görmek mümkün. Dolayısıyla Çin'in bölünmesi sonucunda oluşacak en büyük devlet Wuhan merkezli kraliyet Çin olacaktır efendim. İngiliz kraliyet yönetimine benzeyen özellikle Çin elitlerinin, zenginlerinin vatandaş olarak bünyesinde barındırılacak olan kraliyet Çin birinci devleti oluşturacak aslında. Çin'in bünyesinden çıkacak olan birinci devlet kraliyet Çin'dir diyebiliriz. İkincisi efendim, ikincisi de daha çok bürokratların, orta sınıf dediğimiz bürokratların ve beyaz yakalıların oluşturacağı bürokrat ve devlet Çin diyebiliriz. Bu bürokrat ve devlet Çin daha çok işte oradaki orta sınıf dediğimiz, işte ortanın bir tık üzerinde olan bir sınıftan oluşacak aslında. Bürokrat ve devlet Çin diyebiliriz ikinci Çin'e. Üçüncü Çin efendim, burası kritik. İşçi, ezilen ve tarımı sırtlanmış olan kesimin üçüncü Çin devletini oluşturacağını düşünüyorum. Orada taşrada yaşayan ve tarımı sırtlayan ve özellikle üzerinde deneysel çalışmalar da yapılan, fabrikalarda işçi olarak çalıştırılan çok ciddi bir kesim var. Bu kesim aynı zamanda proterya kesimi de diyebiliriz. Yani emekçi sınıf diyebiliriz. Üçüncü Çin'i de bu emekçi sınıf oluşturacak. Üçüncü Çin yani proterya Çin olarak karşımıza çıkacak. Yani aslında Çin'in bölünmesi neticesinde ortaya çıkacak olan devletler daha çok sınıfsal devletler olacak ve bölünme daha çok sınıfsal bir bölünme olacaktır efendim. Bu bölünme aslında özünde Amerika dahil dünya devletlerini çok da rahatsız etmeyecek. Bu bölünmeyi ekonomik krizin de tetikleyeceğini düşünüyorum. 2 yıl önce biz bunu söylemiştik. 2 yıl önce hatta evveliyatı da var bunun. Çin'in bu bölünmeye hazırlanmasının evveliyatı da var. Bunu da detaylı aktarmıştık zaten, geçmiş videolarımızda da var. Çin'in bu bölünmesi aslında yani ön hazırlıkları ve ön sinyallerini de vermişti. ABD'nin oraya çok ciddi bir ekonomik savaş açmış olması, işte Wuhan'dan yayıldı virüsün demiş olması aslında bunun sinyallerini çok daha öncesinden vermişti, bu bölünmenin sinyallerini. Yakın gelecekte biz Çin'in 3 devletten oluşacağını ve 3 devlete bölüneceğini göreceğiz. Daha önemlisi efendim, Çin başta olmak üzere bu bölünme hareketiyle birlikte yeni ekonomik sistemi biz Orta Doğu merkezli bu coğrafya üzerinden konuşacağız. Orta Doğu ve Asya Pasifik üzerinden konuşacağız. Yeni ekonomik sistemi Çin'in bölünmesiyle birlikte biz artık yeni ekonomik sistemi konuşmaya başlayacağız. Bunu da Çin merkezli Asya Pasifik ve Orta Doğu coğrafyası üzerinden konuşmaya başlayacağız. Ve daha da önemlisi efendim, bunu da her fırsatta söylüyorum, yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek.
yakın gelecekteki yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'yu bu kadar konuşuyor olmamız, Asya Pasifik'i bu kadar konuşuyor olmamız, bütün devletlerin aslında ekonomik anlamda o bölgelerden pastadan payını alma çabasının neticeleridir bunlar. Bugün bunları gözlemliyoruz efendim. Ve konuşmaya da devam edeceğiz. O bölgeyi konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin rolünü burada konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.